Dostlar merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim. Eşimin babasını kaybettik. Buradan başsağlığı diyenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, kalanlar sağ olsun. Yurt dışındaydım. Kısa bir süre önce döndüm Türkiye'ye. Videolarımın gecikme sebebi tamamen bundan ötürü. Yani başka bir sebep yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fazla uzatmayayım, hemen içeriye geçelim. İçerikte arkadaşlar yeni kahramanların imza becerileri var ama bunların bazıları, yani tabii Mukan TV farkıyla, bazılarının değerleri var, oranları var. İşte bonusları, hasar oranları, süreleri, yüzdelik dilimleri, bazılarının var, bazılarının yok. Sebebini soracak olsanız kısaca özet geçeyim. Çin server'ındaki yani orijinal server'daki haliyle birebir şekilde eğer buraya gelmişse özellikleri aynı. Ama mesela kahramanın imzalarına bakıyoruz ya, Çin'de alakası yok. Farklı. Onlarınki yok. Sadece Çin'le birebir olanlar aynı arkadaşlar. Bunu da nereden biliyoruz? Daha önceki sezonlarda buradan Mustafa Öngür arkadaşıma selam söylüyorum. Onun dikkatini çekti. Ben de Çin server'ı yok ama onda var. Erişebiliyor. Sağ olsun, o yardımcı oldu. Geçen sezonlarda Çin'le uyuşan, yani orijinal server'la uyuşan imzalar, beceriler birebir aynı geliyor arkadaşlar. Ama mevcut oynadığımız oyunda değişmişse o aynı şekilde gelmiyor, oranları değiştiriliyor. Hemen video içeriğine geçelim. Eleanor arkadaşlar Napolyon'un arkasına destek olarak geliyor. Çok güzel bir kahraman. Çok beğendim ben bu kahramanı. İmza becerisine gelecek olursak, savaşa girdikten sonra birliğinizin birinci komutan beceri hasarını %15 ve ikinci komutan beceri hasarını %30 artırır demiş. Yani kumandanımızın hasarlarını arkadaşlar, birinci komutan beceri hasarını ve ikinci komutan beceri hasarını %15, %30 artırır. Çok güzel oranlar. Yani hasar artışı var. Beklediğimiz bir şeydi. Savaşa girdikten sonra ilk 12 saniye boyunca birliğiniz saniyede 8 öfke kazanır. Çok güzel. Sonradan bu miktar saniyede 4 öfkeye düşer. Sorun değil. İlk 12 saniye boyunca saniye başına 8-8-8 veriyor. Bize yeter arkadaşlar. Birimleriniz %80'in altına düştüğünde alınan hasarı 9 saniye boyunca %14 azaltır. Strateji bonuslu. Mükemmel. Tamam. Meydancı olmaya başladık artık. Ve komutanın stratejisini şu kadar artırır demiş. Çok güzel ya. Çok güzel. Strateji de veriyor Napolyon'a. Daha ne olsun. Sonrasında birimleri iyileştirir. Çok dayanıklılık var. Hasar artışı var. Strateji desteği var. Hasar azaltma var. Birlik yenileme var. Daha ne olsun abi. Strateji bonuslu arkadaşlar. İyileştirme ve savaş sonuna kadar alınan hasarı %6 azaltır. En fazla 20 saniyede bir tetiklenir demiş. Bu da ilavesi herhalde. Birim yeniledikçe ilave %6 azaltıyor arkadaşlar. Ama 20 saniyede bir. Olsun, yukarıda da var hasar azaltma. Yani peş peşe hasar azaltma. Çok güzel. Birimler %50'nin altına düştüğünde 100 ökü kazandırır. Ha yani 70 mesela 140K Napolyon'a çıktınız, örnek veriyorum. 70K kaldı, direkt 100 öfkeyi basıyor. Pat, bir tane daha kumandan attırıyor size. Abi zaten ben Napolyon'u çok beğeniyordum. Eleanor ile beraber Napolyon çok güzel olacak. Aynı zamanda arkadaşlar e, yavaşlatma ve susturma etkilerini de temizliyormuş. Bu da mükemmel. Napolyon oynayanlara hayırlı olsun. Çok güzel bir kahraman geliyor. Lady Turi. Arkadaşlar bu da çok güzel bir kumandan. Bunu Lady Turi, Alparslan Fatih oynayacaksınız. Fatih Sultan Mehmet oynayacaksınız. Şu an tamamen meydancı oldu. Savaşçı okçu arkadaşlar artık meydancı. Lady Turi ile beraber. Kumandan becerisine bakıyoruz hemen. Ee, Demiş ki düşman birine kudret hasarı verir. %160. Mulan'dan geri kalan yanı yok burada baktığımız zaman. Kahramanın ikinci vuruş becerisi aktivasyon şansını %15 artırır. Mükemmel. Mükemmel. Ne diyorduk? Beceri atmıyor, beceri atmıyor. Tetiklenme olasılığı düşük. Az beceri atıyor. İşte %15 buradan geliyor. Bu bir. Bu cepte. 6 saniye boyunca ikinci vuruş becerisi hasarını %12 artırır kudret bonuslu. Bu da güzel. Hem fazladan beceri vuracağız hem de bunları bonuslu vuracağız arkadaşlar. Çok güzel 6 saniye boyunca demiş. İmza becerisi yılan yağmuru. Normal saldırıdan sonra %25 etkileşim ihtimali vardır. Tamam. Kumandan attıktan sonra ne olacak bu? %40. Tamam. Cepte. Hasar oranı %240. Hasar oranı düşük gözükebilir ama altta gelenlere bakacağız. Beceri tetikleme. Bakın. İmza içerisinde başlıklar var. İkinci yıl vuruş becerileri aktifleştirdiğinde %45 şansla o beceriyi ek bir kez daha aktifleştirir ve o becerinin hasarını %25 artırır. Yani siz imza attığınızda %45 şansla, ki bu yüksek bir oran, bir tane daha imza atacaksınız arkadaşlar. En fazla bir kez saniyeden fazla bir kez tetiklenir. Güzel. Gizli öfke. Aktifleştirilen her 3 ikinci vuruş becerisi için bir kat gizli öfke kazanır. Bu işaret birliğinizin alacağı bir sonraki beceri hasarını %20 azaltır. En fazla 2 kat birikir. Yani %40 birikir en fazla.
Savaşa girerken anında bir kat gizli öfke kazanarak başlar. Yani bu da demek oluyor ki 3 beceri, 3 artı 9, 9 tane beceri kullandığınız zaman %40 hasar azaltma alacaksınız. Kademe kademe tabii. %21, %21, %40. İlk savaşın ilk aşamasında 120, sonraki aşamasında %20. Bir de Fatih var. Abi çok güzel. Çok güzel yani beğendim. Hayırlı olsun savaş çokçu oyuncaklara. Yani işe yarar bir şeyler geliyor. Lubio'yu saymazsak arkadaşlar diğer birliklere karşı savaş çokçular güzel şekilde oynayabilir. Saint Louis taktikçi mızrak ve okçu arkadaşlar. Ee, ben bunu pek o kadar da beğenmedim. Neden beğenmedim? Hemen bakalım. Kumandanla okuyacağız çünkü kumandan da oynanabilir ama ne Süleyman'ın önünde ne de Ramses'in önünde arkadaşlar bunu kumandan olarak oynamanız olası gözükmüyor. Süleyman'ın kendine ait olayları var. Ramses zaten kumandan atması gerekiyor okçusu. E, Desteğe koysak da arkadaşlar şimdi imzasını anlatacağız. Orada göreceksiniz. O kadar da hani tamam kahraman güçlü olabilir de kahramanın esas güç potansiyeli onun kumandan olarak oynaması. Çünkü kendinden kumandanken kendinden sonrakine buff veriyor. Oraya geleceğiz. Bir komutan becerisine bakalım. 3 tane yelpaze şeklindeki alandaki 3 düşman birine %400 strateji bonuslu vurur. Düşman birliklerine 3 saniye boyunca işlevsizlik etkisi uygulama şansı %20'dir. Her hedefin şansı bağımsız hesaplanır demiş. Bak kimisi tutar kimisi de tutmaz. Önündeki düşmanlara. Düşmanların aldığı strateji hasarını 9 saniye boyunca %25 strateji bonuslu artırır. Bu güzel. Savaşa girerken yüz başlangıç öfkesi kazanır. Tamam. Hayır burada sıkıntı yok. Kumandan becerisi tatlı. Hani kötü değil tatlı ama imza becerisi, egemen kararnamesi, strateji hasarı, düşman birliğine strateji hasarı verir. Hasar oranı %360 strateji bonusu. Güzel. Yani ikinci bir DPS'dir bu. Düşman zayıflatma demiş. Eğer düşman birim sayısı %85'in altına düşerse bu becerinin hasarı %45 artar. Bu da çok güzel arkadaşlar özellik. Hasar artışı Saint Louis'in verdiği hasar %25 strateji bonusu artar imzayı kullandıktan sonra demiş. Komutan bonusu Saint Louis komutan olarak görev yaptığında dikkat komutan olarak görev yaptığında birliğinizde ondan sonra harekete geçecek olan kahraman %15 ek strateji hasarı verir. Savunma desteği. Birliğinizin sağlığı %70'in altında düştüğünde alınan hasarı %12 azaltır demiş. Bu komutan becerisinden bağımsız. Saint Louis'in bu değerlerde oldukça dengeli ve destek ve hasar hibrit kahraman olduğunu görüyoruz demiş. Tamam. Şu komutan bonusu var ya. Bu komutan bonusu olmaması lazımdı. Bu komutan bonusu olmayacaktı arkadaşlar. Ramses'in 3. sıraya koyacaktın. Ramses, Confucius, Louis mesela olabilirdi. Ya da Süleyman arkasına yine Confucius, Louis olabilirdi. Ya da kumandan olarak oynayabilirsek Süleyman önünde Louis, Süleyman, Confucius, Louis, Süleyman, Şarman, Louis, Süleyman, Liang oynanabilir. Belki oynanabilir. Süleyman'ın önünde keşke bakalım ya deneyeceğiz. Belki iyi performans verir. Bakalım arkadaşlar göreceğiz. Özellikleri güzel. Ama şu işte komutan becerisi kendisinden sonraki kahraman hasarını %15 ek artırıyor ya. Keşke o orada olmasaydı ya. Neyse. Menes. Taktikçi mızrak arkadaşlar. Taktikçi mızrak. Bu Menes taktikçi mızrak ama ikincil değil. Onu söyleyeyim baştan. Komutan becerisi. Tulma yeticiliği. Önündeki yelpaze şeklindeki alanda en fazla 3 düşman birliğine saniyede bir kez strateji hasarı verir. As oranını şu kadar demiş strateji bonuslu. Neyse hedefin kaybettiği her %1 birim için hasar oranı %1 artar. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bunun kumandan becerisini kullanıyorsunuz ya savaş bitene kadar kumandan becerisi böyle ejderha gibi ateş püskürtüyor. Yani süresi yok. Gördünüz mü? Süresi yok. Saniyede diyor. 3 düşman birine saniyede bir kez strateji hasarı verir. Her saniye strateji hasarı veriyor arkadaşlar. Bunun hasarı kumandan becerisinde. Düşman hareket hızını 3 saniye boyunca %15 azaltır. Tamam. Savaşa girerken 150 başlangıç öfkesi kazanır. Yüksek bir oran bu. Büyük ihtimal 300-350'lerde falan da öfke var da. İmza becerisi çift taç kararnamesi hasar artışı. Menes'in verdiği hasar %6 strateji bonuslu artar. Bakın imzasında hasar yok ama hasar artışı var. İşaret biriktirme. Menes özelleştirilebilir bir beceri aktifleştirdiğinde yani seçmeli beceriler arkadaşlar. Kumandan ve imzadan hariç. Pasif beceriler hariç demiş. Veya müttefik kahramanlar demiş. Yani arkasındaki diğer iki destek demiş.
ek eylem sırası kazandığında Menes bir tane işaret kazanır demiş. Tamam. Strateji patlaması 3 kata ulaştığında bu Menes stack yapıyordu ya arkadaşlar. İşaret biriktiriyor ya. 3 işaret biriktirdiğinde 3 kata ulaşıldığında tüm işaretleri tüketir ve düşman birliğine strateji hasarı verir. Hasar oranı şu kadar demiş strateji bonusu. Aynı zamanda diğer kahramanların aktif beceriye tetiklenme şansını 3 saniye boyunca %12 artırır. Arkasında aktif beceri destek olacak arkadaşlar. Aktif beceri tekleme şansını %3 saniye boyunca %12 artırır. Diğer kahramanların diyor. Desteklerin diyor. Kral otoritesi. Menes komutan olduğunda kralın otoritesi etkisini kazanır. Menes'in sırası geldiğinde %60 şansla başka bir kahramana ek bir eylem sırası kazandırır. Bu ek eylem sırasında yapılan iyileştirme, güçlendirme ve verilen hasar %55 oranında azalır. Tamam. Örnek veriyorum, tamam mı? Kahramanlara takılmayın. Menes'i kumandan olarak oynuyorsunuz. Arkanızda mesela Şarman var. Şarman ikinci bir imza atabilecek. Ya da arkasında Belisarius var. Belisarius ikinci bir imza atabilecek. Arkasında DJG var. DJG mesela ikinci sırada DJG var. Savaşın başladı. E, birinci saniyede DJG can yenileyebilecek. İkinci saniyede bir daha can yenileyecek DJG. Yani birinci ve ikinci saniyede can yenileyebilecek. Böyle bir etkisi var arkadaşlar. Ya da hasar verirse çift hasar. Ya da güçlendirme ise çift güçlendirme gibi. Düşünün bunu, ama %55 oranında azalmış şekilde olacak bu. Hem kumandan olarak gözüküyor hem destek olarak gözüküyor. Bir nevi Alparslan gibi düşünün. Geldiğinde kumandan, daha sonra ikinci komutan olarak da oynanabilir bir kahraman. Aktif beceri mızrak taktikçi arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim, böyle bir birlik yok. Yeni geliyor. Pirus. Benim favorilerimden birisi, hani ağam şahım, çok da ağam şahım değil de güçlü bir kahraman. Komutan becerisinden başlayalım. Düşman birliğine stres hasarı verir. Hasar oranı %520 tatlı. Bir sonraki imza becerisinin aktivasyon şansını %35 ve hasarını %20 artırır. Çok güzel abi. Bir de buna var ya, Ramses'teki gibi hani imzasını şansını artıran gelse ya da yüksek moral gibi bir beceri gelse muazzam. Bu etki imza becerisi başarıyla teklerine kadar devam eder. Yani %35 şansını koruyor arkadaşlar. Kumandanını attınız ya, o an attı değil. Kumandan kullandıktan sonra %35 şans tutana kadar etki devam ediyor. Çok güzel ve strateji bonuslu. Abi bu kadar uğraştırana kadar %100 yapsaydın şimdi diyeceğim de, zaten bu kahraman ani hasar arkadaşlar. Ani hasar verme potansiyeli çok yüksek bir kahraman. Liang'ı düşünün, Shalman'ı düşünün arkadaşlar. Bu kahramanlar ne yapıyor? Öndeki kahramana imza beceri tekleme şansı veriyor değil mi? İkisi de veriyor. Bak şimdi imzasına gel. İmzasına gel şimdi. Gürleyen çiğneme. %29 etkinleşme ihtimali. Strateji hasarı. Düşman birliğine strateji hasarı verir demiş. Hasar oranı %260. Ek aktivasyon. Bu beceri her aktifleştirildiğinde %37 şansla bir kez daha tetiklenir. Tur başına en fazla 4 aktivasyon demiş. Tur başına. Hani bir turda 3 saniye. 3 saniyede bunu 4 tane buradan, bir tane de kendi 5 defa kullanabilir. 3 saniyede 5 tane imza atabilir bu kahraman. 3 saniyede 5 tane imza atabilir bu kahraman arkadaşlar. Çok sıkıntılı. Strateji artışı. Her iki aktivasyonda bir kahramanın strateji niteliği 6 saniye boyunca 50 artar. Yani 100 strateji. Liang da 100 küsür veriyor. Bu da 100 kendine verecek. 200 strateji. Yani Ramses oynayanlar iyi dinlesin arkadaşlar. Ramses birliğinizi okçuya çevirip bunu kılıçta oynayabilirsiniz. Ya da çift kılıç taktikçi oynayabilirsiniz. Bunun avantajı nedir? Bunun avantajı şudur arkadaşlar. Sadece Ramses birliğine gelecek yeni kahramanla Ramses'ten çıkan eski kahramanı Pyrrhus'la beraber sentezleyebilirsiniz. Tek bir çarkla ya da tek bir valiyle iki birliği ayakta tutabilirsiniz ki Pyrrhus'un bir özelliği de şu: Pyrrhus Legion'a girebilir. Ramses Legion'a giremiyor ama bak, Pyrrhus Legion'a girer. Aynı zamanda hem meydan hem de Legion'da oynayabileceğiniz tek çark ya da tek valiyle ikinci bir birliği elde etmiş olursunuz. Başka bir avantajı, savaşçı kılıç yapmazsanız kudretleri Kiros'a, Libu'ya ya da savaşçı okçunuz artık neyse kudreti, ona verebilirsiniz onun kudretlerini. Zaten savaşçı kılıç da aktif beceri. Bu da aktif beceri. Değişmiyor. Aktif mücevher de değişmiyor. Bunda yaşayacağınız tek sıkıntı şu arkadaşlar: strateji mücevheri. Bak, tek dezavantajı bu strateji mücevheri. Onun dışında bir sürü maddi olarak bir sürü avantajı var. Bilginiz olsun. Ama savaşçı kılıç da çok güçlü bu arada. Haberiniz olsun ama şimdi savaşçı kılıcı çark, ondan sonra Ramses'e vali gelmez bir sezon çark gelir Liang gibi. Ona çark, Kiros'a çark, Libya'ya çark, ona çark, zırtacak. Her şeye çark. Yani e, bu biraz tasarruflu fiyat performans birliği. Aynı zamanda Legion'a girecek. Çok fiyat performans birliği. Yani oyundaki en fiyat performans birlik bu. Ramses'le beraber uyumlu bu arkadaşlar. Bilginiz olsun.
Bunu da söyleyeyim. Roland Çin'deki gibi gelmedi. Bu da bizi üzdü ama gelseydi bütün savaş meydanlarını alt üst edecekti. Sadece imzasından değil ama özelleştirebilir becerisi de aynı şekilde keza. Özelleştirebilir becerisi Çin'deki gibi gelirse arkadaşlar yine meydanları alt üst edebilir. Bakalım hemen. Kumandan olarak oynanır mı? Oynanmaz. Onu bir geçelim yani. Birat'taki gibi etkili değil. Ama imzasına bakalım. Hasar azaltma ve güçlendirme. Birliğiniz normal saldırı veya beceri hasarı aldığında düşman birliğinize verdiği hasar %10 azaltma ve komutanınızın kudret hasarını 3 saniye boyunca %14 artırma şansı %35'tir. %35 size normal bir ihtimal gibi gelebilir. Bir tık düşük gibi gelebilir. Ama arkadaşlar siz pasif beceri kontratak oynuyorsunuz. Yani bu ihtimal %100 tutar. Ben size söyleyeyim. Yani bu buff'ları almayacağınız saniye yoktur. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle yoktur arkadaşlar. Saniyede en fazla bir kez tetiklenir demiş. E, Yani birinci saniyeden başlar savaş bitene kadar arkadaşlar %10 hasar azaltma, kilosun hasarında %14 artırırsınız. Savaşın başından sonuna kadar. Bu kesin. Birlik iyileştirme. Ordunuzdaki diğer kahramanlar her 3 kez beceri hasarı verdiğinde 1 veya 2 saniye sürer. Maksimum 2 saniye arkadaşlar. Sürekli hasar etkileri hariç birimlerinizi iyileştirir. İyileştirme oranı %75 kudret bonusu ve birliğinizin aldığı hasarı 6 saniye boyunca %4 azaltır. Her 3 saniyede en fazla bir kez tetiklenir. Bu da 3 saniyede bir kez tetiklenecek. Yani 3 birlik iyileştirme de var ya. 3 saniyede bir kesinlikle iyileştirme yapacaksınız %100. Roland hem düşman hasarını kıran hem de kendi komutanını güçlendiren dayanıklılığı yüksek bir karşı saldırı kahramanıdır. Statları yüksek mi olacak? Özellikle Gılgamış gibi pasif beceri ve karşı saldırı odaklı kahramanlar iyi bir sinerji oluşturur. Şimdi imzası böyle gelir de hani ne kadar niye böyle bir açıklama yapmış altında? Demek ki özelleştirilebilir becerilerinde güvendikleri bir şey var arkadaşlar. Roland'ın özelleştirilebilir becerisinde gerçekten çok sağlam bir beceri bizleri bekliyor olabilir Çin'deki gibi. Eğer Çin'deki gibi gelse zaten tadından yenmez. Gelelim şimdi imza becerilerinde oranlar olmayanlara. Sion. Sion kuman olarak oynamaz arkadaşlar ama mükemmel bir destek. Arthur'un arkasında da mükemmel olur. Ramses'in arkasında da mükemmel olur. Ve Kral Kaunte'nin arkasında da çok güzel olacaktır. Zaten en iyi onda olur. Arthur'la onda olur. Ama Ramses'in arkasında da olabilir. Olur arkadaşlar Ramses kılıcının arkasında. Fantezi yapmak isteyenler yapabilir ama gerek yok. Komutanınızın imza niteliğindeki aktif yeteneğe güç hasarı verdikten sonra Simon hedefe anında bir adet yani kumandan imza kullandığında tamam mı? Simon da anında bir imza kullanır. Aynı Miyamoto'la Gerta sinerjisi gibi düşünün buna. Tık 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 karşılıklı arkadaşlar imza atacaklar. Hasar oranı demiş. Hasar verme şansı demiş. Tamam. Saniyede en fazla bir kez tetiklenir. Yani saniye başına tetiklenme oranı var. Kral Kant'a geldiğimizde zaten ne kadar çok tetikleneceğini göreceğiz. Simon'un sırası geldiğinde şunlar olur demiş. Komutanınızın imza aktif yeteneğine anında etkileşme ihtimali %33. Kral Kanute'ye Simon her 3. saniyede %33 imza tetikleme ihtimali veriyor arkadaşlar. Ama bakın savaşın başında demiyor. Simon'un sırası geldiğinde dikkat edin. Simon'un sırası geldiğinde yani İkinci sıraya da koyabilirsiniz. İkinci sıraya koyarsanız ikinci saniyede tetiklersiniz. Üçüncü sıraya da koyarsanız üçüncü saniyede tetiklersiniz. Bu 133 şansı. Komutanın kritik vuruş oranını %33 artırma ve birliklerinizin ikinci saldırı becerilerinden aldığı hasarı şu kadar azaltma şansı güç bonusu demiş. Strateji bonuslu. 6 saniye boyunca sürer demiş. Kritik attırma oranı veriyor. Vuruş oranı veriyor. %33 vuruş oranı. Kritik vuruş oranı arkadaşlar. Şansı değil. Oran. Çarpan 3 nokta. Oo çok iyi. Vuruş oranı diyor değil mi? Çok iyi. %34 olasılıkla bir adet güç hasarı verme şansı demiş ilave. %34 olasılıkla bir adet kudret hasarı verme şansı hasar oranı şu kadar demiş ilave. Şu etkiler Simon'un sırası geldiğinde arkadaşlar. Simon'un sırası geldiğinde Kral Kanute ya da Arthur ya da Ramses'e 133 imza attırma oranı veriyor. Komutanın kritik vuruş oranını 133 artırma veriyor. İkinci becerilerden aldığımız hasarı azaltıyor 6 saniye boyunca. Ve %34 olasılıkla bir adet ilave hasar veriyor Simon sırası geldiğinde. Böyle. Gelelim Gılgamış'a. Gılgamış tarihi boyunca kesinlikle Mısır'a uğramamış. Mısır'la hiç savaş yaşamamış bir kral. Ama Gılgamış'ı Mısır Fatihi gibi göstermişler. Videosunda, animasyonda zaten geldiğiniz zaman görürsünüz. Eylül ayında gelecek. Bu arada geliş tarihi ben size söyleyeyim. Gılgamış Eylül ayında gelecek. Ee, Niye böyle yapmışlar anlamadım. Hayatında Mısır'la hiç alakası olmayan bir adamı Mısır Fatih olarak videosunda göstermişler. Mısır tapınağının içinde hieroglifler falan filan. Zaten videosu var bende. Çok saçma olmuş. Yani tarih bilmeyen bir adam şunu görse Gılgamış Mısır'ın Fatih olarak e, bilecek.
Yarın bir gün bir yerde konuştuğu zaman da Gılgamış Mısır'ı fethetti. Böyle bakacaklar. Bilenler bakacak. Ne diyor la bu mal diyecek mesela örnek. Benim yanımda birisi dese dedim ne diyor bir mal derim yani. Tarihi nereden öğrendin? Age of Empires Mobile'dan, Çinlilerden. Çin malı tarih. Komutan becerisi. Bak bunu sevdim. Çin malı tarih. Komutan becerisi. İlahi tablet yasası. Öndeki yelpaze şeklindeki alandaki en fazla 3 düşman birliğine kadar hasar verir. Hasar oranı şu kadar. Tüm kahramanlarınızın pasif beceri hasarını 9 saniye boyunca şu kadar artırır. Çok güzel. Bak bu güzel. Bu nice. İmza becerisi. Arkadaşlar ona gelelim. Kaderi kırmak. Karşı saldırı mekaniği. Birliğiniz normal saldırı veya kahramanlardan beceri hasarı aldığında saldıran birliğe önceden normal saldırıydı, artık beceri hasarı da var. Roland'da da öyle. Saldıran birliğe karşı saldırı tekleme şansı yüzde şu kadardır. Karşı %35'lerde falandır büyük ihtimal ya da %45'lerde falan. Yok bu imza olduğu için %45 vardır arkadaşlar. Karşı saldırı yüzde şu kadar kudret hasarı verir demiş. Yani bu da %250-260'larda bir şeydir. Kudret bonusu saniyede en fazla bir kez. Saniye başına tetikler yani var. Saniye başına vur yani. Hasar kaydı. Savaşa girdikten sonra 18 saniye boyunca alınan hasarı kaydeder. Hafızada tutar. 18 saniye boyunca vurun. 15 kişiye saldırdım olayı yaşanacak burada. 18 saniye sonra alınan hasara bağlı olarak düşman birliğine kudret hasarı verir. Her 10.000 hasar için hasar oranı yüzde şu kadar artar demiş. İlave artıyor. Mesela siz 50.000 hasar yediniz. Her 10.000 için ilave şu kadar yüzdeyle yani 50.000'i vermeyeceksiniz karşıya. Onun bir de yüzdesini vereceksiniz arkadaşlar. Her 10.000 için ayrı ayrı yüzde toplamı. Muazzam bir hasar yansıtma. Yani toplu savaşların suyunu çıkartacak bir kahraman geliyor. Bu etki en fazla 122 dakikada bir tetiklenir. Bu iyi olmuş. Yoksa çok kötü olurdu 2 dakikada bir olmasa. Biriktirme etkisi. Birliğiniz ana hedeften beceri hasarı aldığında birliğinizin pasif beceri hasarı ve alınan iyileştirme etkileri artar demiş. En fazla 15 kat birikirdi. Ne diyorsun? Yani şu üstü zaten yeterdi abi bu ne olmuş ya? Ya şu üst taraf yeterdi zaten. Birliğiniz ana hedeften beceri hasarı aldığında birliğinizin pasif beceri hasarı ve alınan iyileştirme etkileri yüz olarak artar. En fazla 15 kez birikir. Toplu savaşlarda süvari seçin abi o zaman. Ana hedeften aldığınız hasar düşsün. Yok ya fark etmiyor. Kime vurursanız vurun abi. Yükler tamamen dolduğunda birliğinize yüzde şu kadar hasar bağışıklığı kazandırır. Savaşa girdikten 18 saniye sonra birliğinizin aldığı ikinci yıl vuruş beceri hasarı şu kadar azaltılır. Bu kahraman aldığı hasarı emip geri yansıtma ve pasif becerileri güçlendirme kudretine kurulu tüm bir savunma karşı saldırı uzmanıdır demiş. Aynen. Bu birliği nasıl oynayacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Gılgamış, Kiros, Roland. Net, kesinlikle. Gılgamış, Kiros, Roland. Kiros'un imzasını düşünün. Onun imzasını düşünün. Yeter. Başlı başına yeter de artar bile. Muazzam. Çok güçlü. Ama bundan daha güçlü bir tane daha var. Bu çok güçlü ama bundan bir tane daha güçlü var. Bundan daha güçlüsü var. Onu söyleyeyim ben size. Yolda. Jifa. Maraşen Okçu. Bu ilerisi için arkadaşlar. Bu bir ihtimal Eylül ayında ya da Eylül'den sonraki sezonda. Ekim, Kasım, Aralık. Ya Eylül'de ya Aralık'ta gelecek Jifa. Ben size söyleyeyim. Komutan becerisine bakmaya gerek yok. Çünkü bu bir destek kahramanı. İmza becerisi. Yardımsever nabız. Savaşa girerken birliğiniz anında bir kat sadakat kazanır. Bu etki alınan hasarı şu kadar azaltır ve komutanın verdiği hasarı şu kadar artırır. Strateji bonuslu. En fazla 4 kat birikir demiş. Abi Napolyon'un arkasında bunu bir düşünün. Napolyon'un arkasında bunu bir düşünün. Savaşa girer girmez bir tane sadakat puanı kazanacak. Bunu birazdan göreceğiz. Alınan hasarı azaltır. Komutanın verdiği hasarı artırır ve 4 defa birikir. Abi hatırlayın. Eleanor da hasar azaltıyordu. Kademeli olarak 2 tane ayrı ayrı. Hem yükten şey yapıyordu. Hem imzası çalıştığında hasar azaltıyordu. Bu da hasar azaltıyor. Napolyon tamamen Maraş'a meydancı yapacaklar. Abi Napolyon okçu birliği tamamen meydancı olacak yani Ramses'le beraber. Hatta Ramses'ten daha iyi bir meydancı olabilir bu gidişle. İleriki safhalarda. Higi koruması. Savaşa girerken birliğinize 3 kat higi koruması sağlar. Bir tanesini savaşa girer girmez alıyoruz. Yok o sadakatmiş. Pardon. 3 kat higi koruması alıyormuşuz abi. Bunlar 3 katlı bir kalkan gibi düşünün. Birliğiniz maksimum birim sayısının yüzde şu kadar miktarını aşan bir hasar aldığında bir kat koruma tüketerek o hasarı örneğine karşı yüzde şu kadar hasar azaltma kazanır. Örnek veriyorum Lubu geldi 50.000'i vurdu değil mi? 50.000'i vurdu onu soğuruyor mu? Ona karşı hasar azaltma kazanıyor. O kalkanı kırıyor Lubu. O hasara karşı hasar azaltma kalıyor. 50.000'i yemiyorsunuz galiba anladığım kadarıyla. 50.000'in belli bir o kalkanın yansıtacağı belli bir
vereceği hasar azaltma kadar hasar yiyeceksiniz. Yani 3 kat kalkanınız var ya. Lubu geldi 50.000'i vurdu. Birinci kat kalkan kırıldı. Ee, ve diyor e, o hasar örneğine karşı yüzde hasar azaltma kazanacak. Mesela %25 diyelim. %50 diyelim. 50.000'in 25.000'ini yiyeceksiniz. 50.000'i komple yemeyeceksiniz gibi bir şey olacak gibi gözüküyor. Çok güzel, çok hop ve bu kalkan kademesinde 3 tane var. 3 tane zırh var. Yani 3 kalkan var üzerinizde. Öyle düşünün. Ee, kazanır ve diyor şu kadar öfke yeniler diyor. Bu kalkan her kırıldığında öfke yeniliyorsunuz. Ve bir kat sadakat kazanır demiş. Öfke yenileme. Bildiğiniz saniyede şu kadar öfke strateji bonuslu yeniler. Abi ne yaptın? Komutan her imza aktif becerisi kullandığında şu kadar öfke daha strateji bonuslu kazanır. En fazla 3 saniyede bir kez tetiklenir. Çok iyi. Beceri güçlendirme bir komutan becerisi kullandıktan sonra komutanın bir sonraki imza aktif beceri hasarını şu kadar strateji bonuslu artırır. Abi Eleanor'la beraber Higi geldiğinde tamamen defansif bir okçu olmuş olacak. Ayrıyetten Eleanor'la beraber Jifa e, imza becerilerini güçlendirecek. Daha fazla öfke basacak. Daha çok kumandan becerisi arttıracak. Daha fazla imza becerisi arttıracak. Ya daha doğrusu imzayı hasarını daha yüksek arttıracak. Çok güzel abi. Neler yine var ya. Neler gelmiş. Kral Kanut. Komutan becerisi İmparatorluk Kılıç Mührü demiş. Öndeki yelpaze şeklindeki alanda bulunan en fazla 3 düşman birliğine hasar verebilir. Ve kahramanın imza aktif yeteneğinin etkinleştirme şansını 3 saniye boyunca şu kadar artırır. Savaşa girerken 100 başlangıç öfkesi vurur. Öndeki kişilere vuruyor ve imza tetikleme şansı veriyor kendine arkadaşlar. Kendine imza tetikleme şansı veriyor. Hatırlayın abi şeyde veriyordu. Simon'da veriyordu %33. Bu da kendine veriyor. Kumandan becerisi. İmza becerisi öfke dalga. Düşman birliğine bir kez hasar verebilir. Hasar oranı şu kadar. Düşman birliğine işaret yoksa düşman birliğine bir işaret uygular. Düşman birliğinin zaten işaretleri varsa işaretleri silerek ve ek olarak ona 3 kez güç hasarı verir. Hasar oranı güç bonusu demiş. Bu düşük olur ama 3 kez vuracağı için normal imzasından da yüksek olabilir. Aynı zamanda kahramanın imza aktif yeteneğinin etkileşme şansını 3 saniye boyunca şu kadar artırır. Abi kumandan becerisi imzayı tetikleme şansı veriyor. İmza becerisi imza tetikleme şansı veriyor. Simon imza tetikleme şansı veriyor. Simon da ne yapıyordu? İmza attıkça imza atıyordu. Yani Count imza attıkça Simon da imza atacak. Deli gibi bir hasar patlaması yaşatacak bir savaşçı. Ya, savaşçı kılıç da çok güçlü abi. Savaşçı kılıç da çok güçlü. Pyrrhus'la aynı mantıkla diyebiliriz yani. Pyrrhus da ne yapıyordu? Deli gibi imza. Saniyede 5 yani 3 saniyede 5 tane imza atabiliyordu tek başına Pyrrhus. 3 saniyede 5 imza atama şansı var. Potansiyeli var. Count'un de öyle. Confucius. Güzel kahraman. İmza becerisi disiplin. Birliğinizde 6 saniye boyunca disiplinin etkisi uygular. Bu etki aktifken birliğiniz her beceri hasarı aldığında birimlerini iyileştirir. İyileştirme oranı şu kadar demiş. Strateji bonuslu. Saniyede en fazla 2 kez. Saniyede 2 kez tetiklenen bir iyileştirme arkadaşlar. Saniyede 2 kez tetiklenen bir iyileştirme. Yani toplu savaşta birinden ayrı, başka birinin vurduğundan ayrı bir iyileştirme yapabilecek. Çok OP değil mi? Abi Ramses tam meydancının meydancısı olmuş. Bu kahraman her 9 kez birim iyileştirme etkisini tetiklediğinde ordudaki en yüksek stratejiye sahip kahraman imza aktif becerisini anında aktifleştirir. Yani bunu Süleyman'la da oynayabilirsiniz. Pyrrhus geldiği zaman savaşçı taktikçi kılıç olarak da oynayabilirsiniz. Hele Pyrrhus'un zırhı yüksek olursa yani neydi o kahraman ismi ya? Taktikçi kılıç birinci sezonda var ya onun kadar zırhı olursa zaten o şekilde de oynanabilir. Yani Süleyman, Ramses bu şekillerde oynanabilir. Çok iyi. Bu kahraman demiş her 9 kez birim iyileştirme etkisini tetiklediğinde yani saniyede 2 defa tetiklerse 2, 4, 6, 8 saniyede 9 saniyede bir. Öyle söyleyelim. Saniyede 2, 4, 6, 8, 4 saniyede bir. 4. Aha olsun 5 saniye arkadaşlar. 5 saniye. Maksimum 5 saniye. Bu kahraman her 5 saniyede bir öyle okuyayım burayı. Ordudaki en yüksek stratejiye sahip kahramanın imza aktif becerisini anında aktifleştirir. Her 6 saniyede bir tetiklenir demiş. Tamam 6 saniye limit koymuş. 6 saniyede bir arkadaşlar komutanınızın imzasını tetikleyeceksiniz. İkinci komutan olarak görev yaparken etkilidir demiş. Bak ikinci komutan olarak. Üçüncü değil ikinci. Ve aktifleştirilen becerinin hasarına ek olarak yüzde şu kadar strateji bonuslu artırır. Şarman'ın mantığı.
Savaşa girdikten sonra bu becerinin tetikleme şansını 3 saniye boyunca şu kadar da artırır demiş. Çok iyi. Birliğiniz her imza aktif becerisi tetiklediğinde bu becerinin tetiklenme şansını şu kadar artırır. Ramses'in arkasında bunu düşün. 4 kata kadar biriktirir. Her 3 saniyede en fazla 1 yük demiş ve birliğinizin aldığı hasarı şu kadar azaltır strateji bonuslu. 8 kata kadar birikir. Her 3 saniyede en fazla 1 yük. Abi muazzam. Çok güçlü bir vali kahramanı. Konfüçyüs, Ramses, Süleyman, ondan sonra Pirus. Bunların arkasında böyle çok güzel oynayacağınız bir kahraman. Her şey var yani. Wombo combo olmuş. Çok beğendim bu kahramanı da. Abi yeni kahramanlar çok iyi ya. Marshall William. Savaşçı süvari oynayanların gözleri aydın. Lubu'dan dahi bir kahraman geliyor. Şimdi William, Lubu, Zhao. Abi 3 tane DPS var birlikte. 3 DPS'li kritik atan bir birlik düşünün şimdi. Abi koy savunma yüzüklerini. Bak abartısız. Koy savunma yüzüklerini oyna. 3 tane kritik atan DPS birlik. Savunma yüzüklerini koyacaksın abi. Oynayacaksın bu birliği ya. Komutan becerisi. Dairesel bir alanda 360 derecelik bir alandaki en fazla 4 düşman birliğine şu kadar kudret hasarı verir. Kudret bonuslu ve kritik vuruş ihtimali vardır. Ve ana hedefin özelleştirilebilir becerisinden gelen kudret hasarını 9 saniye boyunca şu kadar kudret bonuslu azaltır. Grup savaşı topluluğa girdiğiniz zaman abi yapacağınız şey ne biliyor musunuz? Mızrağı vurmak. Mızrağı vuracaksın ki 9 saniye boyunca pasif beceri hasarını azaltacaksın, tamam mı? Yani aklınızda bulunsun. İmza becerisi sadık kalp. Yani sen pasif beceri hasarını azalttırmazsan o Kiros ve Gılgamış sana çatı çatı vurur. Ama o 9 saniye boyunca onun pasif beceri hasarını azaltırsan meydanda dayanıklılığını artırabilirsin. Bu da aklında bulunsun. İmza becerisi sadık kalp. Ama şimdi o birliğinde senden şey var. Kritik hasar azaltması var. Ama sen meydana kritik, alana kritik vurduğun için fazla da bir önemi yok. Her türlü oynar. Kahramanın özelleştirebilir becerileri kritik vuruş yapabilir. Güzel. Öğrenilen her ikinci vuruş becerisi kahramanın kritik vuruş oranını ve ikinci vuruş oranını şu ölçülerde artırır demiş. Aktivasyon şansı sağlar demiş. Hem kritik vuruş oranını hem ikinci vuruş becerisi aktivasyonun şansını artırıyor arkadaşlar. Kritik vuruş oranını da artırıyor. Aktivasyon şansını da artırıyor normal vuruşların. Çok iyi ya. Ordunuzda zaten ikinci vuruş şansını artırıyorsunuz ya. İkinci vuruş şansınızı arttırdığınız zaman daha fazla beceri demek. Daha fazla kritik ihtimal demek. Wombo combo bir özellik. Yani karşılıklı. Ordunuzdaki diğer kahramanların kritik vuruş oranını da artırır. Kritik vuruş yapıldığında imza beceri hasarı yüzde şu kadar oranda güçlendirilirken özelleştirebilir beceri hasarı şu kadar oranda zayıflatılır. Yani imzanız güçleniyor. Seçmeli becerileriniz birazcık zayıflıyor. Sorun değil abi. 3 tane DPS var. 3'ü de kritik vuruş yapıyor. Bu hayvan gibi vuruyor zaten. Hayvan gibi özellikler katıyor. Ordunuzdaki herhangi bir kahraman bir ikinci vuruş becerisi aktifleştirdikten sonra William Marshall bir demir yemin işareti kazanır. Ay bu ne ya? Yeni kahramanlar hepsi işaret kazandırıyor, yük kazandırıyor. Saniyede en fazla 2 yük. Saniyede en fazla 2 yük demiş. Toplamda en fazla 5 yük biriktirir. Yani 6 saniye maksimum. 5 yüke ulaşıldığında pardon minimum en az 6 saniyede bir bu yüklere ulaşabileceksiniz. 5 yüke ulaşabileceksiniz ama en az diyorum. 5 yük'e ulaşıldığında bir sonraki normal saldırı tüm işaretleri tüketir ve rastgele bir özelleştirebilir beceriyi aktifleştirir. Bu becerinin hasarı yüzde şu kadar artar. Abi şansın yaver gitti. Saniyede 2 tane yük topluyorsun. 2, 4, 6. 6. saniyede bu kadar olasılıkların dışında bir tane hasar vuran, kritik hasar vuran beceriyi tetikliyor. Bir daha tetikliyorsun. Mesela örnek veriyorum. E, bunun Marshall Williams'ın seçmeli bir tane becerisi vurdu, kritikli vurdu. O esnada diğer saniye bu yük patladı. Şansı o beceri bir daha vurdu. Düşünsene 50 bin 50 bin 100 bin. 60 bin 60 bin. 120 bin. Çakıyorsun yani. Bu ne ya? Böyle kan abi herkes ağlayacak ben size söyleyeyim. Herkes ağlayacak. Gelelim en beklenen herkesin merakla beklediği kahraman şimdi Ragnar. Sen niye Maraş'a mızraksın ya? Canına yandım. Yani çok da okumaya gerek yok da. Hadi okuyayım. Her 6 saniyede bir adet güç hasarı verir. Tamam. Standart sıra tabanlı. Güç bonusu demiş.
Savaşta 3 saniye geçtikten sonra bu beceriyi etkinleştirdiğinizde birliğinizdeki rastgele bir başka kahramanın kendine özgü sıra tabanlı bir beceriyi etkinleştirme olasılığı şu kadar şanstır diyor. Yani 3 saniye sonra her imza attığınız arkadaşlar Otto ya da Huang herhangi bir sıra tabanlı becerisini etkinleştirme şansı olacak ilave fazladan. Çok gerekli mi bilmiyorum. Birliğinizin etkinleştirici yani o kadar kahramanın özelliğini okuduktan sonra şu bana bir anlam ifade etmiyor. Birliğinizin etkinleştirdiği her 6 imza sıra tabanlı beceri yani bir, 3, bir, bir ve 1, 2, 0, 1, 2, 3. saniye 4, 5, 6, 9. 9 saniyede bir diyor. Yani aynen. Birliğinizin etkinleştirdiği her 6 imza sıra tabanlı beceri yani 9 saniyede bir kez kahramanın gücünü şu kadar ve zırhını şu kadar artırır 9. saniye sonra. Bu iyi bir şey. Niye biliyor? Zaten bu birlik tank bir birlik. Yani 9 saniye sizin için çok önemli değil. 9 saniye sonunda zırhınızı artırıyorsunuz. Kahramanın gücünü ve zırhını, kudretini ve zırhını artırıyorsunuz. En fazla 3 kez birikir demiş. Ve kahramanın bir sonraki imzalı beceri art arda 2 kez etkinleşir. Bir sonraki imzalı becerisi art arda 2 kez etkinleşir. Yani çift patır patır imza demek. O an bir tane kendi doğal sırasında atsa 3 imzayı bir saniyede 3 imza atma şansı var. Minimum 2, maksimum 3 imza. İkinci etkinleştirme yüzde şu kadar ek hasar verir. Bu beceri tur başına en fazla 3 kez etkinleştirilebilir. Bu sınır diğer ek tetikleyici etkilerle paylaşılır demiş. Kumandanına bakalım ya. Bir hedefe vuruyor. Bir kişiye vuruyor. Ve ee, kumandan olarak oynarsanız kumandanı atıyor. Bir kişiye hasar veriyor. İmzayı patlatıyor. Artı imza. Bir saniyede 2 imza. Kumandan oynarsanız arkadaşlar kumandanız patladığınız zaman 2 imza atıyorsunuz. Gibi. Yani Otto Birliği sıra tabanlı savaş birliği hani şey çok dayanıklı ama hasar çıkmıyor diyorlardı ya hani bu birlikte hasar yapamıyoruz hasar sağlayamıyoruz diye. Ragnar bu birliğe hasarcı olarak gelmiş arkadaşlar. İlave tank da yani kademeli olarak zırhını da artırıyor savaşçılara karşı. Gelelim Romulus'a. Komutan mı bakalım bir. Anında 4 işaret yığını kazanır ve yargılama durumuna geçer. Bu durumda işaret tüketimi şansı %40 artar ve işaret tüketildiğinde ek strateji hasarı verir. Hedefin kaybettiği her %1 birim için hasarına oranlı 9 saniye boyunca %1 azalır. Hasar oranı. Savaşa girerken 100 başlangıç öfkesi kazanır. Bakalım hedefin kaybettiği her %1 birim için hasar oranı 9 saniye boyunca %21 azalır. Düşmana kan kaybettirdikçe düşmanın size vurduğu hasarda %1 azalacak arkadaşlar. Her %1 için %1 hasar azalacak. Yani her kestiğiniz %1 için %1 savunma kazanacakmış gibi bir şeysiniz. Öyle gözüküyor. Yanlış anlamadıysam. İmza becerisi Seven Hills Yeditepe'li ne? Yeditepe'li voley ne ya? Neyse. Birliğinize 2-3 yığın işaret kazandırır ve strateji hasarını 3 saniye boyunca yüzde şu kadar oranda artırır. En fazla 2 yığın. Savaşa girdikten sonra saniyede yüzde şu kadar olasılıkla bir adet işaret yığını tüketir demiş. Romulus düşman birliğine bir strateji hasarı verir. Hasar oranı şu kadar strateji bonusu. İşareti her 3 kez kullandığınızda birliğiniz 27 öfke puanı kazanır ve birliğiniz için diğer öfke puanı kazanma etkileri devreye girmez. Savaşa girdikten sonra hemen sonra 3 saniye sonra 3 işaret yığını kazanır. En fazla 30 saniyede bir kez eklenir. Taktikçi kılıç. Ben bir anlam veremedim bu kahramana. Destek bir kahraman. Destek kahramanı gibi duruyor. Kumandan da oynanır ama destek daha sonradan destek kahramanına geçer. Şu an kumandan gibi, Alparslan gibi düşünün. Şu an kumandan oynanır ama daha sonra destek kahramana geçebilir. Öyle etkili yani bir pürüz etkisi yok. Gelelim son kahramanımız arkadaşlar. Taktikçi Süvari Mızrak. Taktikçi Süvari Mızrak zaten biliyorsunuz kimin olduğunu. Solomon. Solon mu? Solomon mu? Solon. Kumandan becerisine bakalım. Kumandan mı? Kumandan değil arkadaşlar bu. Geç bunları. İmza becerisi göksel denge. Aşağıdaki etkileri sırasıyla tetikler. Birliğinizin aldığı hasar 9 saniye boyunca şu kadar oranda azalır. 2. Birliğinizdeki diğer kahramanların beceri hasarı yüzde şu kadar oranında artırır ve düşman savunmasının yüzde şu kadarını 9 saniye boyunca görmezden gelir demiş.
Abi bu destek kahraman, tamam mı? Bunu koyuyorsunuz. İlk önce sırası geldiğinde ilk önce aldığınız hasarı azaltıyorsunuz. Daha sonra arkasından hemen sonra diğer iki kahramanı bufflıyor. Diğer iki kahramanı bufflıyor. Onların hasarını artırıyor ve düşman savunmasının belli bir oranını yok saymasını sağlıyor. Her iki etki de savaşa girdiği anda tetiklenir demiş. Pasif beceri arkadaşlar o zaman. Bu pasif beceri, sırası geldiğinde değil. Bu imza becerisi pasif beceri, savaşa başlar başlamaz bu etki devreye giriyor. Her iki etki de aktif olduğunda birliğinizin verdiği hasarın yüzde şu kadarını birime dönüştürür diyor. Birliğimizin toplam verdiği hasar mı savaş boyunca dönüştürüyor? Öyle. Elizabeth gibi bir etki yaratıyor arkadaşlar. Elizabeth gibi savaşın başlar başlamaz birlik savunması veriyor. Kahramanların hasarını artırıyor. Ee, 9 saniye boyunca belli bir şeyi görmezden geliyor. Savunmayı görmezden geliyor. Ve ee, bu beceriler aktif olduğunda birliğinizin verdiği hasarın belli bir oranını %10'dur ya da maksimum %15'tir. Birime dönüştürüyor. Askere dönüştürüyor vurduğunuz hasarı. Daha doğrusu karşıdan kestiğiniz asker sayısının belli bir oranını size asker olarak geri veriyor. Pasif yetenekler hariç demiş. Birliğinizin yaptığı her 6 hamle için kendi imzasını saymıyor. Pasif beceriler hariç. Birliğinizin yaptığı her 6 hamle için bu yeteneğin bir sonraki etkinleşme şansını başarılı bir şekilde etkinleşene kadar yüzde şu kadar oranında artırır demiş. Dostlar, bundan sonra çekeceğim video çok güzel bir video var. Yeni bir savaş modu var. Yeni bir savaş etkinliği var. Onları anlatacağım ben size. Bu video çarşamba günü yayınlanacak. Diğer video cuma günü yayınlanacak. Cuma günü yeni savaş hakkında detaylı bilgiler sizinle paylaşacağım. Beğeni ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.